Kıymetli arkadaşlar, bu hafta sizler için yine çok sorulan, önerilen akciğer hastalıkları için, akciğer temizleme, akciğer sağlığı için ne yapabiliriz? Bunlarla ilgili birkaç bilgi edindim ve kendi yaşamış olduğum önceki tecrübelerimle beraber birkaç tüyo vermek istiyorum. Bunların da notunu aldım sizler için unutmamak adına. Sevgili arkadaşlar, tabii ki her zaman olduğumuz gibi hekim tedavimizi asla ve asla ihmal etmemekle beraber sağlığımızın diğer neler faydalanabiliriz? Doğadaki alternatifler nelerdir? Bunlarla alakadar sizlere birkaç tavsiyemiz oluyor. Onlardan biri ve hiçbir zamanda size şu hastalık, şu macun, şu harika işinize yarıyor, hemen alın şu ilacı kullanın, fiyatı bu kadar, bu tarz söylemlere asla ama asla inanmayın. Tamamen için içinde ihlas olmadığı zaman, maddiyat olduğu zaman tamamen dolandırıcılık söz konusudur. Hekimlerin haricinde bu hastalığa bu %100 iyi geliyor, şu hastalık için kesinlikle bunu kullanmalısınız söylemlerine her zaman mesafeli olmalısınız. Bizler tabii ki alternatif neler var? Bitkiler olarak sizlere bunları tavsiye edeceğiz. Hayatınıza bir şıklık, hayatınıza bir yakışıklılık, hayatınıza sağlık getirmek adına ben bunları sizlere tavsiye edeceğim. Akciğer için hangi besinler faydalı? Taze zencefil. Önce bunları sayacağım. Daha sonrasında birkaç önerim var. Böyle böyle de yapabilirsiniz diye. Taze zencefil, elma sirkesi, Hindistan cevizi ve bal. Kıymetli arkadaşlar, zencefili doğruyoruz. Yaklaşık bir 100 gram kadar yaş zencefil olacak. Elma sirkesi 1 yemek kaşığı. Yine Hindistan cevizi 1 yemek kaşığı. Ve bal 1 tatlı kaşığı karıştırıyoruz. Günde 1 tatlı kaşığı olarak tüketiyoruz. Akciğer sağlığı için birebir gelecek. Beraberinde bitki çaylarımız var. Sarı kantaron çayı. Propolisi ne olur hayatımızdan ihmal etmeyelim. Propolisi damla sıvı yöntemle uygulayabileceğiniz gibi arıcı güvenilir, kimyasal kullanmayan bir arıcı dostunuzdan da toz olarak da alıp sakızla beraber ağzınızda çiğneyerek de emilim yöntemiyle de kullanabilirsiniz. Sedir katranı ne olur? Sizden ricam hayatınıza bir şekilde katmanızı tavsiye ediyorum. Sadece akciğer hastalıkları için değil, birçok sağlığınızın hem harici hem de dahili rahatlıkla kullanabileceğiniz, şöyle parmağınızın ucuna değdirip tadar gibi bir damladan bile daha az günde kullanmanızı tavsiye ederim. Akciğer sağlığı ve üst solunum yolları için birebir muhakkak tavsiye ediyorum kıymetli dostlarım. Evet, sarımsak, zerdeçal, okaliptus, kekik, keçi boynuzu, öksürük otu, yine tere, meyan kökü, ekinezya, andız otu, Arnavut biberi, meyvelerden bunları tavsiye ediyoruz. Şifalı bitkilerden, fakat meyvelerden de nar, sebzelerden lahana, yine meyveler elma, üzüm, portakal ve yaban mersini akciğer için birebir kıymetli arkadaşlar. Sizlere muhakkak tavsiye ediyorum. Fıstık, fındık, ceviz, badem ve kayısı da kuru yemiş türlerini, kuru kayısını kuru yemiş türleri olarak da sizlere tavsiye edebilirim. Kıymetli arkadaşlar, yine sizlere meyveler olarak da kızılcık, şeftaliyi de altını çizerek papatya ve ökse otunu da muhakkak tavsiye ediyorum. Tekrar etmek istiyorum bunları sizlere. Sarı kantaron çayı, örneğin sarı kantaron çayını beraberinde kıymetli arkadaşlar andız otu çayı ile beraber demleyebilirsiniz. Ya da sadece sarı kantaron çayı demleyebilirsiniz. Biliyorsunuz beraberinde ruhsal, sizi sakinleştirecek, uykusuzluk içinde birebir olan kıymetli çaylarımızdan. Sevgili arkadaşlar, propolis dedik. Sedir katranı ne olur hayatınıza katın. Ne olur? Çok önemli. Sarımsak, zerdeçal, okaliptus, kekik, keçi boynuzu, öksürük otu, tere, meyan kökü, ekinezya, andız otu, Arnavut biberi, lahana yemeğini yapabilirsiniz. Her türlüsünü lahanayı üzerine limon sıkıp o şekilde de kuru kuruya da yiyebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Çiğ de yiyebilirsiniz. Çok faydalı olacak. Nar, elma, üzüm, portakal, yaban mersini, kızılcık, şeftali. Bunlar da meyvelerimiz.
Beraberinde papatya çayı, ökse otu da birebir. Fıstık, fındık, ceviz, badem ve kuru kayısı, bunları da sizlere tavsiye ediyorum. Notlarınızı almışsınızdır inşallah. Bitki çaylarını demleme yöntemiyle hayatımıza geçireceğiz. Allah göstermesin. Hastalarımız varsa ki eğer akciğer kanseri, akciğer hastalıkları, üst solunum yolları ile ilgili hekim tedavisinin yanında ne olur? Bunları da onlara tavsiye edin. Ama sedir katranını ne olur? Israrla ama ısrarla tavsiye ediyorum. Sedir yağı değil, aktarlarda genelde sedir yağı oluyor. Sedir katranı başka bir şeydir. Sedir katranı parmağınızın ucuyla tadar gibi tüketmenizi tavsiye ediyorum. Geleneksel tıpta da, geleneksel eski otacılık yöntemlerinde de incir ile naneyi aç karnına beraber tüketmek birkaç gün boyunca akciğer hastalıkları için birebir şifa olduğu geleneksel otacılık kitaplarında da kayıt altında bulunmakta. İncirle yaş naneyi beraber tüketmek sabah aç karnına çok faydalı olduğu da söylenmekte. Kıymetli arkadaşlar, akciğer hastalıkları için birkaç önerimdi. Rabbimdendir şifa. Bizlerin gayesi her zaman şifayı aramaktır. Sebeplere başvurmaktır. Onlar neticesinde sizlerle bir kardeşiniz olarak bunları paylaşmak istedim. Sizlerin de katkı sağlayan, ben bunları da tavsiye ediyorum, bu da çok faydalı olacaktır inşallah dediğiniz yorumlarınız varsa bırakabilirsiniz. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olunuz.